Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok farklı bir tarifle karşınızdayım. Oldukça eğlenceli bir tarif hazırladım. Bunu ister araba süsü isterse anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar yapımı tasarımı yine tamamen kendime ait. Ve diğer videolarımda olduğu gibi bunu da komple dikişsiz çıkarttım. Sadece kulaklarını dikiyoruz. Oldukça da eğlenceli bir tarif oldu. Bakın bu şekilde de aynı zamanda kollarını, bacaklarını böyle çekerek, uzatarak, kısaltarak böyle stres atmak için de çok güzel bir video hazırladım. Arkadaşlar, öncelikle bu videomda başından başlayacağız. Başını bitireceğiz. İkinci videomda da kolları ve bacakları ve gövdesi tamamlanmış olacak. Malzeme listesini videonun altında açıklama kısmı var. Orada daha fazlası diye bir yer var. Videoyu tıkladığınızda orada bütün detaylarıyla göreceksiniz. 2 numara tığ kullandım. Ayrıca burada belirtmek istediğim önemli bir husus var arkadaşlar. Bakın, özellikle bundan kullanmak, bu arkadaki göz vidasından kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu çok büyük. Bu çok büyük. Bundan değil. Bunların da küçükleri oluyor. Bunu kullanabilirsiniz. Yani bunların küçükleri, bu boyutta olan küçükleri var. Ondan kullanabilirsiniz ama bundan, bu büyüklükte asla kullanmayacağız. Şimdi bakın, şimdi hemen öncelikle gözlerden başlıyoruz. Gözlerde 8 milim göz kullanıyorum. Ve açık renk kullanacağız şimdi. Bu koyu renkte daha detaylı göremeyeceğiniz için, sık iğneleri battığınız yeri daha detaylı göremeyeceğiniz için açık renk öreceğim. Yani şu renkle örmek istiyorum. Bakın böyle de güzel oldu. Bunların renk kodlarını açıklama kısmında, videonun açıklama kısmında belirteceğim. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz ve videolarımı kaçırmamak için abone olursanız ve ayrıca çok sık beğeni ve yorumlar yaparsanız bundan mutluluk duyarım. Gözlerden başlayalım. Sihirli halka ile başlayalım. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne örüyorum. İki tane zincir, karşısıyla birleştiriyorum sık iğne olarak. Buradaki boşluk göz boşluğumuz. Buraya işaretimizi koyalım. Şimdi buradan ilk sık iğneden başlıyorum. Bakın, ilk sık iğneden artırma yaparak başlıyorum. Bir artırma, bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne, bir tane artırma. Şimdi bakın, 2 tane zincir çekmiştik. Zincirin üzerine 2 tane sık iğne örüyorum. İki sık iğne ördüm. Şimdi bakın, burada arka lobdan, burayı karıştırmayalım arkadaşlar. Zincirin üzerine 2 tane sık iğne ördüm ve şimdi arka lobdan devam ediyorum. 11 sık iğne öreceğim. Bu birincisi, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.'yi bakın ilmek kaydırarak ve bir zincirle bitiriyorum. Yani 11. tam bu, bakın buradaki zincir boşluğu hizasına denk geliyor. Yani buraya işareti de koyabilirsiniz karıştırmamak için. Zaten buradan yanından itibaren 11 tane sık iğne arka lobdan denk geliyor. Şimdi bir tane zincir çektim. Bu ipi azıcık uzun bırakıyorum. Bakın ben öncekini diğer gözü yapmıştım. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz ve arkasına kilidi takmadan bu gözleri birleştireceğiz. Daha sonra kilit nerede takılacak onu size göstereceğim. Şimdi bakın tersinden arkadaşlar. Burası düz. Burası düz. Şu kısım ters. Bakın buradaki tersleri kullanacağız. Bakın şurada göz boşluğuna işaret koymuştuk. Buradaki sihirli halkanın ipini içeri alıyorum. Yani arkaya bakın gözün ters kısmı bize bakacak şekilde tutuyorum. Ve buraya gözümüzü takacağız. Burası bakın işaret koyduğum yer. Gözü takacağımız yer. Oraya işaretimi koymuştum. Bakın şimdi çıkartıyorum ve gözü buraya yerleştiriyorum. Kolay takılıyor. Yeri belli. Burada bir zincir çekmiştik. Onu çıkartalım. Şöyle. Bunu hemen bittikten sonra çıkartın arkadaşlar. Yani bir zincir çektikten sonra ipi koparıyoruz. Ve sihirli halkanın ipini şöyle çekelim. Gözlerimiz bunlar. Şimdi bakın her iki gözde aynı. Şimdi buradaki ağız kısmını yapıyoruz. Yine sihirli halka. İçerisine 6 sık iğne, karşıyla birleştirelim. Sık iğne olarak ve işaretimizi koyalım. Şuradaki sihirli halkanın ipini birazcık alttan yürütür. Sonra da keseriz. Şimdi bakın ilk sık iğneden başlıyorum. Artırıyorum. Bir tane arttırma. Bir tane sık iğne ve artık ipi kesebilirim. Şimdi 2 tane artırma yapıyorum. Peş peşe 2 tane yan yana 1 2. Şimdi bir tane sık iğne ve bir tane artırmayla bu ikinci sırayı bitiriyorum. Toplam ilmek sayım 10 oldu. Şimdi bir sık iğne
bir tane arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, 2 tane sık iğne, 2 sık iğne, bir arttırma, bir tane sık iğne, bir arttırma, 2 tane sık iğne, bir tane arttırmayla bu sırayı bitiriyorum. Toplam 14 oldu ilmek sayım. Şimdi 2 sıra 14 sık iğne örelim. Sonra görüşelim. 2 sıra 14 sık iğne ördüm. Bakın burası düz yüzü. Hemen ters çeviriyoruz. Bakın şu şekilde ters yüzü, düz yüzü içeride kalıyor ve bize bakacak şekilde bakın şöyle. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 2 sık iğne. Artık gözleri birleştireceğim. Her iki göz de aynı olduğu için birinden başlıyoruz. Bakın şu şekilde tutuyorum. Vidalar bize bakacak şekilde şöyle, yani yukarı bakacak şekilde bakın. Ve buradaki işaretin ipi bu tarafta olacak şekilde, yani bu tarafta olacak şekilde, bakın şu sol tarafta yani olacak şekilde 2 tane sık iğne ördüm. Şimdi bakın buradan işaretimiz burasıydı. Bakın işaretimiz yeri burasıydı. Şöyle tutuyorum. Ve işaretimizin yanından sayıyorum. Bakın 1, 2. Şimdi 2 tane sık iğne ördüm ve üçüncüsünü gözle birleştireceğim. Şu şekilde. Vida yukarı bakıyor. Yukarı bakıyor. Bu solda işaret ipi ve yandan sayıyorum. İlk sık iğneden sayıyorum. 1, 2. İkincisiyle birleştiriyorum. Şöyle. Ve ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Bakın birincisi. Şimdi yanındaki ikincisi ve üçüncüsü. Üçüncüsü de işaretin olduğu yer. Bakın işaretimizin olduğu yer burası. Burası ama bakın bir zincir çektiğimiz yer değil. Şu ipi hemen sağa alalım. İşaretimizin olduğu yer burası bakın. Şu üstteki zincir çektiğimiz yer. Orası değil. Buradan da ilmeği kaydırdım. Şimdi ikinci gözü birleştiriyoruz. 3 burundan 3 gözden almıştık. Burada da bakın hemen burundan bir tane alıyorum. Yine bu ipim sol tarafta olacak şekilde tutuyorum. Şöyle. Ve işaretin yanından sayıyorum. 1, 2 şurası. Diğer gözü nasıl birleştirmiştik? Aynı şekilde bunu da birleştiriyoruz. Bir tane ördüm. Şimdi bir tane burundan, bir tane gözden ilmeği kaydırarak, şimdi bir tane burundan işaretin ipi yine sağ taraf alıyorum ve gözden birleştiriyorum. Bir zincir.
Bu şekilde. Ve ipimizi koparalım. Sadece burada yapmamız gereken arkadaşlar, onu göstereceğim. Bakın şurası göz ve burun, ön yüzü. Burası ön yüzü. Şimdi bakın şuradaki ipi kullanacağım. Şuradakilere artık buradakilere gerek yok. Buraya bir düğüm atalım şöyle. Dolaşmasın elimize. Biraz ipini kısaltalım. Bunun bağladığımız ipleri şöyle kısaltalım. Düğüm attık. Bunlar içeride olacak şekilde şöyle yerleştirelim. Zaten bunlar içeride olacak. Şöyle yerleştirdim. Şimdi şuradaki ipe bakın iğne takacağım. Nasıl şurayı birleştireceğim onu göstereceğim. Şimdi bakın burayı nasıl birleştirdiğimi gösteriyorum. Şurada bir bağlantı yeri var bakın. Oradan başlamıyoruz da şöyle bakın bir tane sık iğne burada var. Bir tane burada var. İlkinden başlıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Bu gözler aşağı bakacak şekilde tutuyoruz. Bir tane birleştirdim. Ve ikincisini birleştiriyorum bakın. Bir, hemen yanındaki bakın. Burayı birleştiriyorum. Bu da ikincisi. İki tane birleştirdim. Burayı birleştirdikten sonra bakın önceki yere batıyorum. Kaneviçe işler gibi. Evet bakın birleştirdim. Karşılıklı birleştikten sonra alttaki yere batıyorum. Hani çapraz kaneviçe işler gibi. Şimdi tekrar yine aynı şekilde buradan batıyorum. Düzgün bir birleştirme sağlamak için yapıyoruz. Bakın aynı şekilde birleştirmemiz çok düzgün oluyor. Şimdi artık burada şöyle ipimizi sabitleyelim. Artık koparabiliriz. Şimdi gözlerin arkasını takalım. Bunları takalım. İyice taktım. Bakın yerleştirdim. Diğerini de takalım. Şimdi kafasını öreceğiz. Bakın şurada gözle burun arasında birleştirdiğimiz yer var. Orası değil de şu arka kısmı bakın. Şurada. En baştaki. Yani o hizadan en baştaki. Oradan ip takıyoruz. Bir zincir. Hemen yanından ilk sık iğneden bakın şuradan şu alttaki ipi içeriden yürüteceğim, alttan yürüteceğim. Bir tane arttırıyorum. Yanına bir tane daha arttırma yapıyorum. İki tane arttırıyorum.
Şimdi 4 tane sık iğne. İki tane artırıyorum yan yana. Yan yana iki tane arttırdım. Şimdi bakın, burada dikkat etmemiz gereken yerler var. Şimdi gözü örerken gözü örerken e, bilo örmüştük 11 tane bilo vardı. Yani arka lobdan almıştık. Bakın buradakiler görünüyor zaten. Bununla ve şuradaki göz çevresinin arka kısmındaki ipliklerle çalışacağız. Sık iğnelerle bakın. Bu göz çevresindeki sık iğneler ve arka lobdaki tek olan sık iğnelerle çalışacağız. Şimdi ve videonun başında da demiştim, böyle küçük kilit kullanıyoruz. Bakın, ya böyle ya da diğer küçük. Yani küçük bu boyutta olmasına özen gösterelim. Bunların büyük olanını kullanmıyoruz. Şimdi bakın, şurası ve burası bakın karşılıklı. Zaten hemen karşılığı görünüyor. Buradan arttırma yapıyorum. 7 tane arttırarak öreceğim. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedincisi ve sekizinciyi tek alıyorum. Bakın bu arkadaki tek olan bir tane örüyorum. 7 tane arttırma, bir sık iğne. Şimdi buradan karşıya geçiyorum. Bakın, buradan tek olanı alıyorum. Bir tane sık iğne de buradan yaptım. Şimdi bunun karşılığı olan sık iğneleri birleştirerek yine bu gözle arttırma yaptığım gibi burada da aynı şekilde yapıyorum. 7 tane peş peşe arttırıyorum. Birincisi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kez arttırdım. Şimdi karşısıyla sık iğne olarak bağlandım. Oraya işaretimi koyuyorum ve toplamda 42 sık iğnem oldu. Şimdi her sık iğneye batarak sıra sonuna kadar 42 sık iğne örelim. Bir sıra 42 sık iğne ördükten sonra şimdi üst sık iğne,
5 zincir çekiyoruz. 5 tane sık iğne atlayıp 6.'ya batacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'ya batıyorum. Burası boğaz kısmı olacak. Boynu olacak. Bir tane sık iğne ördüm. ...34 tane sık iğne örüyoruz. Yani buradaki başlangıç, bakın bu. 5 zincir çekip battım. 1, 2, 3, 4. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 34 sık iğne buraya kadar, işaretin olduğu yere kadar örüyoruz. 34 sık iğne ile bu sırayı da bitirdim. Şimdi 3 sık iğne, zinciri 5 zincir çekmiştik. 5 tane sık iğne örüyorum. Zincirin üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm ve devam ediyorum. 34 tane sık iğne örelim sıra sonuna kadar. Zincirin üzerine 5 zincir çekmiştik. 5 tane sık iğne ördük ve 34 sık iğne ile bu sırayı bitirdik. Şimdi artık eksiltme yapacağız. 5 sık iğne, bir eksiltme. 2 tane ördüm. Sıra sonuna kadar 6 kez 5 sık iğne, 5 sık iğne, bir eksiltme olarak örüyoruz. Ve toplam sık iğne sayımız 36 olacak. Sıra sonuna kadar 6 kez örelim. 6'yı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne, bir eksiltme şeklinde 6 kez ördüm. Şimdi toplam ilmek sayım 36 oldu. Bir sıra 36 sık iğne örelim. Bir sıra 36 sık iğne ördüm. Şimdi 4 sık iğne, bir eksiltme. 2 tane ördüm. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne, bir eksiltme. Yine toplam 6 kez eksiltmiş olacağız. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne, bir eksiltme, 6 kez. 4 sık iğne, bir eksiltme, 6 kez ördükten sonra şimdi 30 sık iğnem oldu toplam. Bir sıra 30 sık iğne örelim. 30 sık iğne ördüm bir sıra. Şimdi 3 sık iğne, bir eksiltme. Sıra sonuna kadar toplam 6 kez 3 sık iğne, bir eksiltme ve daha sonra 2 sık iğne, bir eksiltme. Bu da örelim. Sonra aşama aşama gidelim. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne, bir eksiltme, 6 kez ördüm. Şimdi 2 sık iğne, bir eksiltme.
Sıra sonuna kadar 6 kez 2 sık iğne bir eksiltme. Elyaf yerleştiriyoruz. Burnuna, gözlerine böyle iterek yerleştirelim. Bu kısım kalıyor. Yani düzgün bir şekilde yerleştirelim. Şimdi bir sık iğne bir eksiltme. Sıra sonuna kadar 6 kez. Şimdi 6 kez eksiltiyorum. 6 defa peş peşe eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Şimdi burnunu ve ağzını yapacağız. Şimdi bakın buradan bir tane sıra sayıyorum. Birinci ve ikinci sıra ve şu göz hizası. Bakın 1, 2 şurası. Burada da aynı şekilde buralardan çıkacağız. Ve 2 kat ip yeterli. 2 kat. Şimdi bakın. Şimdi ayarlıyorum. Bu ortadaki yer değil. Burası değil. Şurası. Yani sihirli halkanın üstündeki olan yer. Oradan batıyorum. Ve bakın buradan bir tane sık iğne altından şu şekilde ayarlıyorum. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Yine burayı da bu şekilde
Şimdi kulaklarını örüyoruz. Sihirli halka, birazcık uzun ip bırakalım. İçerisine 5 tane sık iğne örüyorum. Bir zincir, ters çeviriyorum ve ilk sık iğneden batarak aynı yere çift batarak artıracağım. Bir tane arttırma, 5 kez artırmış olacağım. Her deliğe çift batacağım. Bir zincir, biraz dikmek için ipi uzun bırakacağım. Her iki kulağı da aynı şekilde örüyoruz. Şimdi kulaklarını dikiyoruz. Burada yukarıdan bakın şu şekilde göz hizasından şöyle başlıyorum saymaya. Bir, şuradaki sık iğneyi sayıyorum. Bakın şuradaki bir, iki, şurası iyi. Birinci bölüm bu kadar. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.